Hatta bazıları evden çalışmakta zorlandığından kendine ofis bile tuttular. Her sabah ofise gidip geliyorlar. Öz liderlik becerisi geleceğin en önemli ihtiyaçlarından birisi olacağını görmemiz gerekiyor. Yani spor salonuna yazılıyoruz, gidemiyoruz ya. Ofise gitmek zorunda olmazsak nasıl gideceğiz? Merhaba arkadaşlar. Bugün öz liderlik hakkında konuşmak istiyorum. Öz liderlik kendi kendini yönetme anlamına geliyor. Daha önceki videolarımızda hatırlarsanız gelecekte artık ameli işlere ihtiyaç kalmayacağından bahsetmiştik. Çünkü bütün işlerimizi artık robotlar veya makineler bizden çok daha hızlı ve verimli bir şekilde yapacağından bize ihtiyaç kalmayacaktı. Hatta insanların %80'inin hiçbir şey yapmasına ihtiyaç kalmayacağından onlara evrensel vatandaşlık maaşı verileceğinden önceki videolarımızda bahsetmiştik. Şimdi bu insanlara evrensel vatandaşlık maaşı vereceğiz ve bu insanlar hiçbir şey yapmayacaklar. Ne yapacaklar bu adamlar? Evde oturacaklar. Peki evde otururlarsa bu insanlar sizce bir sıkıntı olmaz mı? Mesela pandemi sürecini hatırlayın. Pandemide hiçbir şey yapmadan oturduğunuz günleri hatırlayın. Evde oturmak insan için uygun bir şey mi? Yoksa sadece biz alışkanlıklarımızı terk ettiğimizden mi sorun yaşadık? İnsanın en önemli ihtiyaçlarından bir tanesi anlam arayışıdır. Yani acaba benim bu topluma bir katkım var mı? Yoksa ben bu toplumda hiçbir işe yaramayan gereksiz birisi miyim? Şimdi bu gereksizlik hissi, yani hiçbir işe yaramadığını düşünme hissi insanı öldürüp bitiren bir şeydir. Onun için her birimiz bu topluma bir katkı sağlamak mecburiyetindeyiz. Yani herkes bir şekilde katkı sağlayabilir. Peki bu katkıyı sağlamak için ne yapıyoruz? Mesela bugünlerde iş yapıyoruz veya okula gidiyoruz veya bir yerde çalışıyoruz, bir şey üretiyoruz veya bir üretim zincirinin içerisindeyiz. Bu sayede ben de bu topluma faydalı bir bireyim şeklinde bir his duyuyoruz. Peki gelecekte bunlara ihtiyaç kalmayınca, yani hiçbir şey yapmamıza gerek kalmadığında, evde oturduğumuz yerde geçimimizi temin edeceğimiz zaman biz bu hissi nasıl tatmin edeceğiz? Yani biz ne işe yarıyor olacağız? Onun için bazı arayışlara girmemiz gerekecek. Onun için bazı işler yapmamız gerekecek. Topluma katkı sağlamamız gerekecek. Ancak etrafınızda görmüşsünüzdür. Mesela birçok insan spor yapmak istiyor. Spor yapmanın kendisine çok gerekli olduğunu biliyor. Spor yapmaya mecbur olduğunu biliyor. Ama yapamıyor. Hatta spor salonuna yazılıyor. Birkaç defa gidiyor, sonra bırakıyor. Veya İngilizce öğrenmek istiyor. Gidiyor kursa yazılıyor. Bir süre devam ediyor ama devam ettiremiyor. Sürdürülebilirliğini sağlayamıyor bir türlü. Ama aynı kişi işiyle ilgili ona bir görev verildiğinde, öğrenmesi gereken bir şey olduğunda çok rahatlıkla öğreniyor. Demek ki öğrenmekle ilgili bir sorun değil bu. Motivasyonla ilgili sorun. Şimdi dış motivasyon ortadan kalktığında, yani ofise gidip gelmek zorunda olmadığımızda, yani üzerimizde bir patron bize bir iş yap demediği zamanda veya bir otorite bizi zorlamadığı zamanda biz nasıl bir iş yapacağız? Nasıl topluma fayda sağlayacağız? İşte bu konuda kendimizi yönetebilme, bir iş yapabilme motivasyonuna, kendi kendini yönetebilmeye öz liderlik diyoruz. Gelecekte önemli becerilerinden birisi olacağını düşünüyorum. Çevrenizde fark etmişsinizdir. Giderek artan sayıda evden çalışan insanlar çoğalmaya başladı. Zamanla daha da çoğalacak. Ama evden çalışan insanları kimse zorlamadığı için kendi kendilerini zorlamaları gerekiyor. Yani bir iç motivasyon geliştirmeleri gerekiyor. İşte buna öz liderlik diyoruz. Bazı insanlarda bu fıtri olarak var. Ancak bazı insanlarda da yok. Hatta insanların çoğunda yok. Şimdi insanların %80'i gelecekte herhangi bir iş yapmaya ihtiyaç duymayacağını düşündüğümüzde, daha önceki videomuzda bu konuyu anlatmıştık. Böyle bir gelecekte biz de o %80'lik kısma girersek, yani artık bizim hiçbir iş yapmamıza gerek kalmazsa, artık geçinmemiz için de bir şey yapmamıza gerek kalmazsa, biz nasıl topluma yarar sağlayacağız? Nasıl kendimizi yöneteceğiz? İşte bunun için öz liderlik becerilerini geliştirmemiz gerekiyor. Öz liderlik becerilerini geliştirmek için tabii ki zaman yönetimi ve planlama önemli bir mesele. Bununla ilgili daha sonraları video çekmeyi planlıyorum. Ancak öncelikle hastalığın teşhis edilmesi lazım. Yani öz liderlik becerisi geleceğin en önemli ihtiyaçlarından birisi olacağını görmemiz gerekiyor. Benim etrafımdaki birçok arkadaşım yavaş yavaş evden çalışmaya başlıyorlar. Hatta bazıları
evden çalışmakta zorlandığından kendini ofis bile tuttular. Her sabah ofise gidip geliyorlar. Tabii ofise gidip gelmek önemli. Neden? Çünkü tebdili mekan oluyor. Çünkü tebdili mekanda ferahlık vardır. Hem bir hareket oluyor. Hem iş ortamıyla dinlenme ortamı birbirinden ayrılıyor. Burada önemli olan kısım orası değil. Önemli olan kısım şu. Ofise gitmek zorunda mıyız, değil miyiz? Ofise gitmek zorunda olmazsak bizi ofise götürecek sahip ne olacak? Yani spor salonuna yazılıyoruz, gidemiyoruz ya. Ofise gitmek zorunda olmazsak nasıl gideceğiz? Mesela bir şey öğrenmek zorunda olmazsak nasıl öğreneceğiz? Eğer bunları yapacak motivasyonu bulamazsak gelecekte anlam ihtiyacımızı nasıl karşılayacağız? Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Siz öz liderlik konusunda kendinizi iyi yönettiğinizi düşünüyor musunuz? Veya bu öz liderlik becerisini nasıl geliştirebiliriz? Sizce de gelecekte önemli becerilerden birisi bu olacak mı? Yorumlarınızı bekliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.